Özellikle Bilis ve Balıt'ta rakibinizi çok kolay hazırlık dışına atabileceğiniz, çok fazla taktik imkânların çıktığı, çok keskin bir açılış olan şah gambitini sizin için inceledim. Hazırsanız gelin beraber bakalım. E4, E5, F4. Şah gambitinin temeli E piyonunu ortadan kaldırmak. E ve F piyonları kırıştırıldığı zaman da D4'te merkezi almak ve açık F dikeyinden oyunu kazanmak. Oldukça taktik, çok karmaşık açılışlar var. Günümüzde çok tercih edilmiyor ama oynaması keyifli. Şimdi öncelikle kabul edilen varyantlarda E çarpı F4 aldığında biz at F3 çıkıyoruz. At F3 çıkmadığımız zaman hemen D4 ile piyon almak istersek vezir H4 şah çekiyor ve G3 yapamıyoruz, kırıyor. Atraksiyon arıyorsanız burada şah E2 oynayabilirsiniz ama buna ne gerek var? Öncelikle at F3. Sonuçta gambit yaptığımız zaman piyonu hemen geri almak istemiyoruz. Şimdi D4 sürüp kırabiliriz. Ve G5 de eğer piyonu korumaya çalışırsa, siyahların piyonu korumasının tek yolu bu gibi ama H4 yapıyoruz. Piyona saldırıyoruz. Bırakırsa zaten aldığımız zaman mesela fil ile korumaya çalışırsa HG5, fil G5 ve D4'ten sonra artık beyaz çok üstün kalıyor. H4'e eğer G4 sürerse şimdi at E5 geliyoruz. G4'ü istiyoruz. Artık F4 piyonu korunmuyor. Ve ne demiştik? Şah gambitinde bizim amacımız F dikeyini kullanmak. Şimdi D6'ya at G4 kırıyoruz. Fil E7'ye D4. Fil H4 kırdığı zaman at F2. Fil G3'te piyonu korursa vezir F3 biz illaki alacağız diyoruz. Yok vezir F6 alacağım diyorsa at C3, vezir D4'e en son fil F4'ü alıyoruz. Fil F4, vezir F4 ve eşit bir konum. Eşit bir konum ama denk bir konum değil. Çünkü kale D1'den sonra burada siyahın çok doğru oynaması lazım. Bir tane hamleyi yanlış yapsa, örneğin burada vezir E5 yapsa artık üstünlük beyaza geçiyor. Vezir F6 tabii ki kırdığımızda atı gelişmek istiyor. Fil B5 şah, C6, vezir D6 bir anda avantajı elde edebiliyoruz. Peki fili aldı, at B5 şimdi mat istiyoruz. At A6 tek hamle, rok. Şah gambiti oynuyorsanız taşları saymayı kesinlikle bırakıyorsunuz. Çünkü inisiyatif her şeyden önemli ve bu yüzden Balıt ya da Bilis'te şah gambiti hala iş yapıyor. Peki gelelim burada at F3 G5'ten bahsettik. H4 G4 at E5. Başka ne var? At G5 gidebiliriz. H6 ya da at F7. Şah F7 at C3 hiçbir şey olmamış gibi oynuyoruz. Normal taş gelişim yaptığı zaman E5 D5 bunlar en doğru hamleler. At H5 ile piyonu korumaya çalışırsan vezir G4 maç bitti. Ver atı. Atı geri kaçıyorsun. Şah diyor. Şaha artık yer yok. Şah kaçtığı zaman at D5. Şahı avlıyorsunuz. Bunlar yapılabiliyor. Siyah bütün hamleleri doğru yaparsa üzerine bir varsayım olamaz. Yani Yağız Kağan değiliz. Kimse değil. Böyle %100 doğrulukla oynama vesaire. Çok da mümkün değil. G5 ile korumanın yerine D6 yaparsa şimdi D4 G5. Fischer varyantı bu. Fil C4 çıktığınızda fil G7 geliyor ve H4'de H6 kuruyor. F piyonunu size vermiyor. Fischer Spassky'ye karşı daha doğrusu Amerikalılar Ruslara karşı bu varyantı çalıştıktan sonra şah gambiti oynanmayı bırakıyor. Ama D6'ya D4 G5'e yine H4 yapabiliyoruz. H6 yapamıyor. G4 at G5 gelebilirsiniz yine yani. F6 yaparsa fil F4. Taşı verin. F çarpı G5, fil çarpı G5, fil E7, vezir D2. Bunu da kırdı diyelim ki HG5'ten sonra konum eşit. Çünkü merkez bizde. Taşlar çok iyi gelişmiş. Bir taş geriyiz ama şahın konumu çok açık. Yani zaten şah gambitinin amacı da buydu. Ha yok ben bu kadar riskli oynamak istemiyorum derseniz o zaman size vezir gambitini önerebilirim. Yine de H4 şunu da yapabilirsiniz. At G1 ben bunu alacağım. Flash 6 ile korumaya çalışırsa gelişim devam. Bu piyonu eninde sonunda alıyoruz. Ha yok burada mesela file 7 gelip de bunu alacağım derse file F4, H4'ü verin. Güle oynaya verin. Çünkü H dikeyi açılıyor. Şah gambitinde zamanlama her şey. Peki şah gambitini kabul edişlerde hep bunlar oluyor. Çok detaylı girmiyorum ama bütün mantık şu. Baktınız ki aktiviteyi alıyorsunuz. Baktınız ki saldırı devam ediyor. Merkeze alıyorsunuz. Bir taş ver. İki taş ver. Örneğin G5, H4 dedik. Mesela şöyle bir varyant da var. G5, fil C4. G4'te D4 ya da rok. Al diyor senin olsun. Şimdi G F3, vezir F3, beyaz bir taş geri.
Ama garip bir şekilde konum eşit. Normal mesela at F6 ile gelişmeye çalışırsa D4 ve D6 oynadığını düşünelim. Vezir F4'ten sonra artık beyazlar çok üstün. Çünkü E5'e bir çare yok. Yani D5 yapıyor, D5. Şah çok ortada, taşlar gelişmemiş. Bu şekilde devam edebiliyoruz. O yüzden Balık'ta ve Blitz'te çok işe yarar. Peki rakip kabul etmezse? Kabul edilmeyen şah gambitinde siyahın yapabileceği hamleler şu. Dokunma. Ne yapabilir? Fil C5 gelebilir mesela. Biz at F3 gene devam ediyoruz. D6. Eğer at C6 yaparsa burada at E5 kırabiliyoruz. Ama burada dikkat, F E5 yok. Çünkü buna vezir H4 var. Burada D4 ile çatal atıyoruz ve aslında açılıştan bizim elde etmeye çalıştığımız şey de buydu. Kaçtığı zaman da D çarpı E5 sağlam, merkez, açık ve aktif bir konum. Daha ne olsun? Ha yok, bunu yapmaz da mesela fil C5 geldi. At F3, D6. C3, biz yine D4 sürmek istiyoruz. At C6 geldiği zaman mesela kırıp kırıp B4 ile vezir kanından oynayabilirsiniz. Ya da at C6 geldiği zaman direkt D4'ü sürebiliyorsunuz. Çünkü fille şah çektiği zaman bir işe yaramıyor. Bu şekilde oynayabiliyoruz. At C6 gelirse yine at F3. Burada D5 yaparsa birazdan geleceğimiz Falkberg karşı gambitine geliyor. Buna değineceğiz. Yani piyonu almadığı zaman zaten bir sıkıntı yok ve şah gambitine karşı en çok oynanan açılış Falkberg karşı gambiti. Bunun bir sebebi, Andersen Murphy zamanında çok oynamış ve siyaha eşite yakın bir konum elde ediyor. Oynaması daha kolay. Şimdi bakalım F4 sürdüğümüzde siyah D5'te karşılık verirse. Birincisi, karşı gambiti kabul etmek zorunda değiliz. At F3 çıkabiliriz. Yani E F4 kırınca E D5, at F6 geldiği zaman piyonu korumayı tercih etmiyorum. Yani burada D4 sürün. Kırdığı zaman da fil C4, bu şekilde devam yani. Fil E6 geldiği zaman fil D5, vezir D5, rok. Bunu eninde sonunda alacağız. Yani fil D6 gelirse at C3, ver veziri. Vezir C4, D5. Bir anda biz istediğimiz aktiviteyi elde edebiliyoruz. Zaten siyahlı da Falkberg karşı gambitini tercih edenlerin sebebi bu. Bu kadar karşıya oyun vermemek. At F3 yapabiliriz. At C6 ile devam edebilir yani. D5, vezir D5. At C3, vezir E6. Bunu da kıralım. At E5, onu da kıralım. Çok eşit oldu. D piyonuna karşı F piyonu. Bunu da tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin oyun tarzınıza göre. Değilse ya yok, gerek yok, ben file 2 oynayacağım diyebilirsiniz. Fil C5 rok attırmadığı zaman şimdi kırarız. Çünkü at E5 kırınca yine D4, yine çatal. At F3 şah dedi, G F3. Fili geri kaçtı. Burada artık vezir D3. Fili çıkıp uzun rok atabiliriz. Zaten şah gambitinde uzun rok ya da şahı merkezde tuttuğumuz varyantları her zaman düşünmemiz gerekiyor. Çünkü zaten şahın önünü biz açıyoruz. Peki Falkberg karşı gambiti her zaman böyle mi? Yok. E çarpı D5 alıyoruz. E4 sürerse beyazla en çok insanı zorlayan durum bu. D3 sürüyoruz. Şimdi burada at C3, at F6, D3, fil B4, fil D2, E3, Murphy'nin maçında incelemiştik. E3 bırakıp siyahlar rok atıyor ve çok rahat bir konum elde ediyordu. Fakat biz direkt bu piyonu kaldırmaya çalışıyoruz. At F6 gelirse D4 alıyoruz. At E4, at F3. At F3 burada yapmazsak, mesela fil D3 gelirsek vezir H4, G3'e de at G3 kırıyor. Dolayısıyla at F3 yapacağız. File 3 gelince vezir E2. Bizi en çok korkutan şey de bu. Mesela rok atarsa bunu alabiliyoruz. Çünkü kale E8'de düşüremiyor. At E5 geliyoruz. At D7 geldi mesela. Fil D3 ver matı. G6 ile korudu. B4 fili göndereceğiz. Diyelim ki bunu kırdı. Boşta zaten. Fil B6 geri çektiğini düşünelim. Fil B2. Allah Allah, ne yapacağız? At F6, vezir F3. Atı nasıl düşürecek? At D5 kırıyor. At D2, uzun rok atabiliriz uygun yerde ya da şah D1 ile açmazdan çıkabiliriz. Konum zaten kazanç oldu. Ha, bu kadarına gerek yok diyorsanız, ki zaten burada at E4 kırdığında at F3'e C6 yapması gerekiyor. Siyahların aktif oyunu sürdürmesi gerekiyor. C6 yaptığında eğer kırarsanız geçmiş olsun. Kırış kırış at F2. Tamamen şah gambiti bir aktivite mücadelesi. Dolayısıyla C6 yaptığı zaman ilgilenmeyip fil D3, bunu kırarsa kırdık kırdık, hop, bu defa aktivite bizde. Tamamen bir aldım verdim oyunu gibi. Peki atı geri dönerse?
Burada bir yerde rok atabilirsiniz. Fil C5 şah, şah H1 sorun çözüldü. Piyonu aldı. Diyelim ki rok atmadı. Kale E1 biz yakaladık. Rok attı artık piyonu alabilirsiniz. Çünkü neden almayalım ki yani? Biz gelişimi tamamladık. Gelişime devam ediyoruz. Fatbar karşı gambitine kırdığımızda F4'ü alışlar genelde çok tercih ediliyor. At F3 ve C6. Buradaki mantık da şu. Bunu kırarsan siyahlar piyon geri fakat konum çok aktif. D4 geliyorsun, fil D6 ve F4 piyonunu koruduğu için F dikeyini açamıyoruz. O yüzden C6'ya ilgilenmiyoruz. D4 diyoruz ki ya ben bunu alacağım. Fil D6 hayır alamazsın at C3. Diyelim ki D5'e kırdı at D5 kırabiliyoruz. At F6 gelişti diyelim ki vezir E2 şah vezir E7 vezir E7 şah E7 fil C4. D5'i koruyabiliyoruz. Kırarsa çünkü at D5 at D5 fil D5 bu şekilde devam edip vezirsiz oyun ortasına geçebiliyoruz. Ha yok ben vezirleri de değişmek istemiyorum diyorsanız fil D3 gelebilirsiniz. Vezir E7 şah yine vezir E2 ama. Rok atarsa hop rok atarsa biz de rok atıyoruz. C D5'i kırdığımda atı E5'e koyup F4 piyonunu alabiliyoruz. Dediğim gibi şah gambitinin temeli bu. Şimdi ustalardan maçlara geçelim. 1993 yılında Nigel Short'la Garry Kasparov Rapid şampiyonasında karşılaşıyor ve Nigel Short Kasparov'a şah gambiti oynuyor. Açılışları çok iyi biliyor fakat şah gambitini acaba biliyor mu diye deniyor ve F4'e fil C4 çıkıyor. Vezir H4 şah, şah F1 hazırlık burada. B5. Kasparov baskı altında oynamayı sevmeyen bir oyuncu. B5'te karşı gambitini yapıyor. Fil B5, at F6, at F3, vezir H6, at C3. Şimdi G5 sürmüş burada. Normalde C6 ile devam etmesi lazım. Uygun yerde D5'i sürmesi. G5, D4. Fil B7 geldiği zaman şimdi H4. Burada kale G8 gelmiş. Yani at H5 gelebilirdi. Çünkü HG5'e at G3 var. Fakat burada bile konum gerçekten ortada. Çünkü şah F2 geliyorsunuz mesela. Kırdığı zaman şah G1 ver veziri ver atı. Vezir H5 geliyorsun ne oldu? Fil F4. Beyaz çok aktif yani Rapid için gerçekten çok iyi bir açılış tercihi. Kale G8 oynamış burada Kasparov ve şah G1. Şah geldi kaleyi korudu. Şah gambitinde şah çok büyük rol oynar. Kaleyi koruduk. Şimdi H çarpı G5 istiyoruz. G çarpı H4 kırmış. G4 biraz daha zorlayabilirdi belki at G5 ile. Kırdığında kale H4 vezirle geldi. Mat istedi. Tamam ama biz şah gambit oynuyoruz zaten. Mat olmaktan korkmuyoruz. Vezir E2 at E4 kırmış. Yani burada gelişme devam edip artık yapacak bir şey yok. Fil F4 de kırsın devam etsin demeliydi. At çarpı E4 kırınca kale F4'ten sonra artık siyah kayba giriyor. Ve şimdi burada F5 ile atı koruduğu zaman at H4 ver veziri diyor. Şimdi vezir E6 vesaire dönerse zaten F5'i alıyoruz. Açmazdan çıksın. Bu defa da kale E5 geliyoruz ve veziri geldiğinde at E4 kurabiliyoruz. Fil veziri koruyor. Vezir matı koruyor. Vezir H4 olursa kale E8'e enfes bir mat oluyor. At D6, şah D8. Vezir E8 tabii ki bunların hepsini hesaplamış olmasına da gerek yok. Çünkü bakıyorsun taşlar akıyor mu? Akıyor. Evet. Burada vezir G3 oynamış siyahlar ve buna da at çarpı E4'e terk etmiş. Çünkü bakalım şimdi fille kırarsa basitçe kale F5 alıyoruz. E4'ü koruyamıyor. Vezir H4 kırarsa yine kale E5 şah. Fil E7 kale E4 ver veziri ver E7'yi. Döndüğü zaman fil D2 fil buradan gelecek. At C6 kale E1 Allah ne verdiyse saldırıyor. Peki başka nasıl devam edebilirdi? Kırdığımızda mesela piyonla alırsa bu defa vezir H5 şah. Şah D8, kale F8, kale F8, fil G5 şah. Şah C8, at F5. Ver veziri diyoruz. Atı alamıyor buradan mat var. Artık veziri feda etmek zorunda kalıyor vezir F2'den ki F5'i şah çekerek alsın. Fakat yine kayıp oluyor. Evet yani Nigel Short Rapid turnuvasında Kasparov'a karşı gerçekten çok iyi bir şey tercih etmiş. Rakibin en az bileceği varyant fil C4'lü şah gambiti. Rapid maçlarında beyaz da 2 maç kazanıyor bu şekilde. Şimdi geçelim bir diğer maça. Federov'la Sorokin oynamış. E4 E5, F4 kırınca at F3, G5 H4, G4 at E5.
Zaten gösterdiğimiz varyantta. Şimdi at F6'ya, at G4 kırıyoruz. At C6 ilginç bir hamle. Kesinlikle kötü bir hamle değil. At C3, kale G8. Kale G8 biraz daha tartışılabilir. Yani at D4 yapabilir, D5 sürebilir. Muhtemelen D5, at F6, vezir F6, işte at çarpı D5. Belki vezir D8 gelsek bu defa C3'e çok iyi kalıyor. Kesinlikle siyahla oynaması zor bir konum. Ama kale G8 değil. Şimdi kırış kırış at D5. Veziri istiyoruz. Vezir G6. Burada tabii ki bunu kırıp da kaleyi alamıyoruz. Çünkü vezir G3 bir iniyor. At D4 mat ediyor bize. Ama D3. Şimdi vezir G3 şah. Belki inanmayacaksın ama şah D2'den sonra bu konumda beyaz üstün. Vezir E3'ten mat edemiyor. D5'te at var. Şah D8 gelip C7'yi koruması gerekiyor. At B4 oynamış. Tuhaf bir hamle. Şimdi at F6 şah diyoruz. Eğer şah E7'ye gelirse şah çekerek kaleyi alıyoruz. Şah D8. Kaleyi alamıyoruz. Çünkü kaleyi alırsak vezir E3 ve devamında şah C3'ten sonra at D5 şah. E çarpı D5, fil G7. Bütün taşlar geliyor. Şah C4, vezir D4. Buradan sonrası zaten mata gidiyor. Yani geldiği zaman vezir B6, işte geldi vezir A6. Adet yerini bulsun diye gösterelim. İşte DC6, tekrar vezir B6, şah A4, şah A3, fil F8, B4, vezir C3, vezir B4 mat. Çok uzun oluyor ama tabii ki bu kadarına gerek yok yani. En azından şunu görebiliyoruz. Kaleyi aldığımız zaman kaybediyoruz. Tamam ama vezir F3 geliyoruz. Şimdi ver diyoruz kaleyi. Kale G6 gelmiş. Şimdi at H7 ver diyoruz file. File E7 gelmiş. At G5 geri dönüyoruz. Artık vezir F3 kırması gerekiyor sanırım. D5 sürünce de C3 sürmüş ve siyahlar terk etmiş. Veziri zaten istediği zaman kırabiliyor. Şimdi C3 ile atı istiyoruz. Diyelim ki vezir F3 kırsın. G F3. Atı da C6'ya dönsün. E D5'ten sonra konum çöküyor. At E5 geliyorsun. Şah E2 onu da şahla koruyor. Hadi bunu kırsın. HG5 bu kez kale iniyor aşağıya. Gerçekten siyah yapacak hamle bulamamış C3'e. Bilgisayarın verdiği devam yolu kırışlardan sonra F6. Atı istiyor. At H3, fil H3, fil H3, D E4, F4. Atla kimse ilgilenmiyor ya. At C6 döndüğü zaman şah E2 artık bu fil de oyuna girecek. Fil D6 korumaya çalışınca fil D2 bu kalede gelecek ve beyaz bayağı bir piyon üstün konumu kazanabiliyor. Şah gambiti özellikle Bilis'te ve Balıt'ta çokça oynanabilir. Çok iyi sonuçlar da verebilir. Avantajları çok fazla taktik seçenekler çıkıyor. Oyununuzu geliştirmek istiyorsanız agresif oyunlar konusunda size çok fazla fikir üretebiliyor. Dezavantajları siyah eğer bir tane stabil varyant biliyorsa açılıştan bir üstünlük elde edemiyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.